Aziz Nikolas, Santa Claus ve hepimizin bildiği adıyla Noel Baba'nın aslında Antalya Demreli bir din adamı olduğunu biliyor muydunuz? Bugün Antalya Demre'de bulunan Aziz Nikolas Kilisesi'ndeyiz. Noel Baba'nın gizemli hikayesini hep birlikte keşfetmeye geldik. Bakalım kemikleri bile çalınan, Amerikalılaştırılan Noel Baba'nın gizemli hikayesi aslında neymiş? Şimdi başlıyoruz. Aziz Nikolas yani Santa Claus, Amerikalılaştırılan Santa Claus, bizim Noel Baba olarak bildiğimiz karakter aslında Antalya Demreli bir psikopos. Noel Baba aslında zengin bir din adamı. Zenginliğini, kazancını halka dağıtmayı tercih ediyor. Aslında bir açıdan buranın Robin Hood'u gibi bir şey. Mal varlığını, kendi bireysel mal varlığını, servetini dağıtmayı tercih ediyor. Aziz Nikolas'ı Aziz Nikolas yapan, Noel Baba yapan en önemli, en ikonik, en efsanevi hareket şu. Çok fakir olan, 3 kızı olan bir ailenin bacasından altın atarak bir girişimde bulunuyor ve bu hareket efsaneleşiyor. Efsaneleştiği için bacadan hediye atmak, bacadan altın atmak Hristiyan dünyasında ve Aziz Nikolas'ı ya da Noel Baba'yı tanıyan bütün herkes arasında bilinen bir hareket oluyor. Yani aslında bugün Amerikalılaştırılan işte sakallı tonton dede, geren geyikleri Kuzey Kutbu'yla bağdaştırılan karakter Aziz Nikolas aslında çok da soğuk bir yerde yaşamıyor ve yaptığı harekette rivayete göre diyelim buradan çıkıyor aslında. Noel Baba ile ilgili şöyle bir şey söyledin. Evet. Tonton bir karakter vesaire dedik ya, tonton hani yaşlı dede karakteri gibi. Aslında öyle değilmiş. Ben buraya gelmeden önce bir okudum da aslında çok sert ve otoriter bir karaktere sahipmiş. Öyle bildiğimiz gibi tonton dede kıvamında bir adam değilmiş aslında. Noel Baba karakteri, Santa Claus, Aziz Nikolas karakteri şu. Bu adam zengin ve malını, mülkünü dağıtmayı fakirlere tercih ediyor. Yaptığı hareketlerden bir tanesi de bacadan altın atmak fakir bir aileye ve bu hareket dünya çapında efsaneleşiyor ve Noel Baba çatıdan hediye atan bir adam haline geliyor. Ama burada gördüğümüz kırmızı kıyafetli sakallı bilmem ne Noel Baba'nın bizim Antalya Demre'de yaşayan Noel Baba'yla Aziz Nikolas'la bir alakası yok. O efsanevi uydurma bir karakter, bu karakter gerçek bir karakter. Ama o karaktere de ilham veren karakter yine bizim ülkemizde yaşayan Antalya Demre'li olan Noel Baba karakteri ve işin ilginç yanı Noel Baba'nın yaşadığı ilginçlikler ve buralarda bölgede anlatılan efsaneler bitmiyor. Bunları anlatmak üzere sana bırakıyorum sözü. Efsaneleştirilmiş bir anlatıya göre de Noel Baba'nın bir kasap tarafından öldürülen 3 çocuğu dirilttiğine de inanılıyor. Bu çok ilginç bir bilgiydi. Benim öğrendiklerim arasında en ilginciydi hatta. Ve bu nedenle de çocukların koruyucu azizi ve meleği olarak adlandırılmış Noel Baba. Mesela şu anda günümüzde kutlanılan Noel'lerde, yılbaşı gecelerinde Noel Baba'nın gelip çocuklara hediye dağıtacağını ya da hasta bir çocuğu iyileştireceğine falan inanılır. Aslında bunlardan, bu rivayetlerden yola çıkarak bunları söylüyorlarmış. Kapıdan girerken kilisenin etrafında Noel Baba heykelleri görüyorsunuz ve bu heykeller hep çocuklarla beraber yapılmış, tasvir edilmiş, bağdaştırılmış ne denirse artık ona. Yani bu da Noel Baba'nın çocuklarla olan bağlantısını zaten gösteriyor. Hem bu gösteriyor hem efsaneleşmiş hikayelerde işte çocukları, öldürülen çocukları diriltmesi, çocuklara hediyeler göndermesi. Yani bu özellik Noel Baba deyince aklımıza çocuklara hediye veren bir adam gelirdi. Yani fantastik olarak. Değil mi? Yani bizim ülkemizde bile kırmızı işte kıyafetli, sakallı, pompon şapkalı bir amca çocuklara renk geyikleriyle birlikte yukarıdan hediye atıyor. Yani o açıdan Noel Baba'nın çocuklarla olan hikayesi aslında burada kilit nokta. Denizcilerin gemilerinin fırtınada batmasını vesaire önlediğine de inanıldığı için denizcilerin ve tüccarların da aynı zamanda koruyucu azizi olarak adlandırılıyor. Aziz Nikola ilk öldüğü yıllarda Antalya Demre'de bulunan bu kilisede gömülüyor. Burası çok önemli bir hac merkezi haline geliyor buraya gömüldüğü için. Yıllar boyunca da burayı ziyaret ediyorlar. Noel Baba'nın ziyaretine geliyorlar mezarına. Ancak 1087'de olanlar oluyor. 1087 yılında İtalya Bari'den gelen denizciler tarafından Aziz Nikolas'ın yani Noel Baba'nın Antalya Demre'de bulunan kilisesinden kemikleri çalınıp götürülüyor. İtalya Bari'ye ve Venedik'e götürülüyor kemikler ve şu anda Antalya Demre'de bir kemik var mı, herhangi bir şey var mı Noel Baba'ya ait bilinmiyor. İtalya Bari'de bulunan kemiklerden manna isminde bir sıvı çıktığı söyleniyor ve bu sıvının şifalı olduğuna inanılıyor. Yüzyıllardır süregelen dini bir mucize olarak da bu sıvı anlatılıyor. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalarda
Demre'de bulunan bu kilisenin altında bozulmamış denebilecek bir lahit olduğu iddia ediliyor. Bu durum Aziz Nikola'nın kemiklerinin hepsinin taşınmamış olabilme ihtimalini de gündeme getiriyor. Yani kemiklerinin bir kısmının hala Demre'deki kilisede olduğuna dair de şüpheler var. Benim çok şaşırdığım bir gerçeklik var. Dünyanın bildiği çoğu karakterin aslında bu ülkede yaşamış olması, bu Hristiyan kutsallığı olsun, Yunan mitolojik kahramanları olsun, Yunan filozofları olsun, tırnak içinde Yunan diyorum. Yunan diye alıştığımız için söylüyoruz bunu. Bu karakterlerin çoğunun bizim ülkemizde yaşaması ve bizim bundan bir haber olmamız. Yani Aziz Nikolas Noel Baba diyoruz. Herkes biliyor ama Noel Baba'nın aslında Antalya Demreli Patara'da doğmuş biri olduğunu çoğu insan bilmiyor. Başka bir örnek Aziz George. Aziz George denilen adam Anadolu'da Hızır denilen kişiyle bağdaştırılan bir karakter. Aslında kendisi Anadolu'da yaşamıştır. Bir sürü karakter var burada. Onların yaşadığı yerler, bizim topraklarımız. Bu insanların buralı olduğunu, buralarda yaşadığını, buralarda söz söyleyip eylediğini bilmiyor olmamız gerçekten çok, ne denir buna, çok şaşırtıcı geliyor. Biz de tabii çok küçük yaşlardan beri bildiğimiz şeyler değil bunlar ama biz de öğrendikçe gerçekten lan neleri bilmiyormuşuz diyoruz yani. O açıdan böyle şeyleri öğrenelim arkadaşlar. Bunlar bizim için, ülkemiz için, kendimiz için çok değerli şeyler. Teşekkür ederiz. Mozaikler. Bunlar tabii restore edilmiş. Bir şekilde üzerine basıyoruz şu anda ama herhangi bir koruma da yok. Girelim buradan. Burası biraz karanlık. Kilisenin gördüğümüz noktasından girdik. Hemen bizi solumuzda bir lahit karşılıyor. Yatan bir heykel profili varmış ama o kafası falan yok şu anda. Büyük bir lahit. Herhangi bir bilgi de verilmemiş lahitle ilgili. Kilisenin oradan girdik. Yukarılarda çok güzel tavan resimleri var. Harika duruyorlar. Şu yukarıdaki tavan resmi belki buranın en öne çıkan resimlerinden biri.
kiliseyi bitirdik ve dönüyoruz. Gezimiz bitti. Türk olduğumuz için, Türkçe konuştuğumuz için arkadaşlar gelip ne yaptığımızı soruyorlar. Ve elinde kamera olan yabancıların hiçbir sual edilmiyor. Tuhaf bir biçimde kamerayla ben bir yerlerini çekemezmişim gibi bir tavır içindeler. Anlamış değilim ya, ben hiçbir yerde böyle bir şey yaşamadık. Burada çekim yapmamızı zorlaştıran müdahalelerle karşılaştık. Bunun nedenini anlamış değiliz. Yani kahkaha atmıyoruz. Bir muhabbet yeri olabilir tabii ki. Biz zaten saygı duyduğumuz şeyler. Ama sürekli uyarılmak, bu nedir ya? Yani tripod bile açmadık içeride. Ama sürekli bize ne çekiyorsunuz, niye çekiyorsunuz? En son basın kartı gösterdiğimiz zaman öyle bir tamam dediler. Ama yani bu kendi ülkende yaşadığın bu problemler artık yani çok saçma geliyor ya. Bu ne alaka yani abi? Bunu çekemez miyim gelip burada? Kendi kanalıma bilmem ne atamaz mıyım yani? Niye? Neymiş? Nedeni neymiş yani bunu? Bilmiyorum, böyle şeyler yaşatıyorlar ne yazık ki. Çünkü kimsenin tam olarak bir şey bilmemesinden kaynaklanıyor bizim ülkemizde. Herkes bir şey yasak diyor ama neyin yasak olduğu, ne olduğunun haberleri yok yani, neyin yasak olduğu. Ben drone getirmiyorum burada, drone sokmuyorum içeri, tamam bu yasak. Fotoğraf çekmek de mi yasak? Ben kendi kendime burada bir hikaye anlatıp kendi içeriğimi kendim paylaşmam da mı yasak? Diyecek bir şey yok.